Aşkım çabuk bana bir ülke söyle. Portekiz. Hadi o zaman sana Portekiz'le alakalı küçük bir sürpriz yapacağım. Dünyanın en iyi tatlısı. Bayağı araştırdım bu arada sizler için arkadaşlar. Şurada karımla aramızda onu romantik bakışmalara eşliğinde. Ooo number diyerekten. Ama şu zahmete bakar mısın? Bak ne zahmetler çekiyor karım. Hadi fırına gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Selin Hanım'a bir sürpriz yapacaktım. Portekiz'le alakalı küçük bir sürprizimiz olacaktı. Dünyanın en iyi tatlısı ile karşısında olacağım. Dünyanın en iyi tatlısı ne diye soracak olursanız tabii ki Belen turtası. Belen turtası deneyeceksin aşkım. Nasıl hissediyorsun? Dünyanın en iyi tatlısı sonuçta. Yerimde denemeyi tercih ederdim. Portekiz'e gitmek istiyor kendisi ama şu anda öyle bir imkan ve şartımız bulunmamakta. İş yoğunluğu falan filandan dolayı kendimiz yapacağız. Evet, malzemeleri saymak ister misin? Sayıyorum. Şeker. Şeker. Benim telefonum nerede? İşin kolayını bulmuş. Hemen telefonu kaybediyor, ara. İşin kolayını bulmuşum. Evet, şimdi malzemeleri size Selin Hanım tanıtacak. Yazarım malzemeleri aşağıya. Aşkım, Allah'ını seversen ama. Arkadaşlar lütfen şimdi Selin Hanım dünyanın en iyi tatlısına henüz odaklanamadı. De ki niye odaklanamadı? Çünkü karnı aç, tatlı istiyor. Tatlı krizine girmiş durumda. 250 milim süt. Heh. 200 milim su. 200 milim su, 250 milim süt dedi. 150 gram toz şeker. 150 gram toz şeker. Un 2 yemek kaşığı. Un. 3 tane yumurtanın sarısını kullanacağız. Ve bir de İşte tarçın, limon kabuğu falan filan. İşte bunlar. neyse ben size tanıtacağım arkadaşlar. Ya anlattık onları. Bir tek geriye kaldı. Aşkım anlatamadık biz bunları. Biz daha bunun milföy hamurunu söyleyemedik. Bak milföy hamuru da var bunun içinde. Belen turtasının içerisinde milföy var. hamuruyla sen bugün tanıştın. İzleyenlerin çoğu bunun ne olduğunu biliyor. Milföy hamuru çok önemli bu arada. Bu tatlıda milföy hamurunun sakın ama sakın kalitesinden kaçmayın. Doğru mu? Kalitesinden kaçmamanız gerekiyor. Yorumlarda hep buna denk geldim araştırmalarımda. Bayağı araştırdım bu arada sizler için arkadaşlar. Yani dünyanın en iyi tatlısı. Yani affedersiniz de yani boru değil. Dünyanın en iyi tatlısını yapmaya çalışacağız veya yapamayacağız bilmiyorum. Yani şu arkadaşlar nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi ben bir tencere getireyim, tamam mı? Şerbete geçelim. Şerbetle bir başlayalım. Şerbetle mi başlayalım? Ama ondan önce şunu yapalım. Sen bu limonun kabuğunu soy, şerbette kullanacağız. Tamam. Ben de şeyleri yapayım. Ben fıt diye limonun kabuğunu soyuyorum. Fıt diye soyma. Limonun komple kabuğunu böyle soyayım yoksa soymaya başlayalım. Sen onun kabuğunu soy. Bakın bu da yumurtanın akıyla şeyini ayırma aleti. Yani bu turtayı eğer yapmaya karar verdiyseniz dünyanın en iyi tatlısını, Belen turtasını kesinlikle bu aleti almadan bu aleti almadan başlamayın deriz. Tamam mı size arkadaşlar? Bizden söylemesi. Çünkü yapamazsınız. En kritik şey bu. Limon da fışır fışlıyor. Benim de limon dişlerimi kamaştırıyor bu arada. Neden bilmiyorum ama bir önceki videolarımda da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu arada bizi takip ediyorsunuz değil mi? Ediyorsunuz bence. Ediyorsunuz. Etmiyorsanız çünkü çok şey kaçıracaksınız. O zaman takipçilerimize özel sadece bizi takip edenler dinlesin bu bilgiyi. Çünkü çok gizli bir bilgi. Aynı tarif kadar gizli. Çünkü tarif sadece 3 kişi biliyor. Biz bir benzerini yapıyoruz. Kim onlar 3 kişi? İşte hikayesini anlatacağım şimdi. Hadi bakalım. Sadece takipçi, abone olanlar şey yapabilir. Ben de şaşırdım şu an. Neymiş? Abonelere özel kısmı. Ben de şu an çok şaşırdım. Ya işi gücü bıraktım şu anda. Şimdi rahipler şey yapıyormuş. Kıyafetleri kolalı dursun diye, işte beyaz dursun diye yumurtanın akını kullanıyorlarmış. Sadece onun için değil, başka yerlerde de kullanıyorlarmış. Yumurtanın akını kullan ne oldu? Yumurtanın sarıları kaldı. O rahip diyor ki sana lazım mı, al bunu diyor. O diyor lazım değil, çöpe atalım diyor. Diğerine soruyor, diğeri de çöpe atalım. Bu muhabbetin rahipler arasında geçtiğine emin misin? Nasıl geçiyor sanıyorsun? Rahiplerin arasında geçmiş. İşte tamam. Ondan sonra birisi diyor ki yok ya yazık ziyan olmasın diyor. Ben alır eve götürürüm diyor. O yumurtanın sarılarını kullanırım. Sonra bu adam yumurtanın sarılarını aldı eve götürdü mü? Karısı geldi. Gördü. Ne yapacağım bu yumurtanın sarılarını dedi. Dedi ki. Az da değil ha. 4 yumurta ha. Lazım bana dedi. Ondan sonra bir gün geçti, 2 gün geçti, 3 gün geçti. Yumurtanın sarıları geliyor sürekli. Ama yumurtanın sarısı öyle duruyor. Kadın sinirlendi. Bu yumurtaların sarılarını kullanacağım mı, kullanmayacağım mı? Çöpe atayım mı, atmayayım mı? Ben atıyorum. Kullanmayacaksam bunları çöpe atıyorum dedi. Böyle sinirlendi kadın, tamam mı? O dedi ki dur dedi.
Ha. Yapacağım dedi. Şimdi kullanacağım. Rahip dedi mi de karısına dedi. Tabii. Tabii. Dur dedi. Kullanacağım dedi. Tamam. Ondan sonra gitti tatlı uydurdu bir tane. İşte o uydurduğu tatlı bu. Bunu da dünyada sadece işte 3 kişi biliyor gerçek tarifi. Bu kullandığımız tarif gerçek tarif değil. Kimse bilmiyor. Ha. Sadece benzer bir tarif. Ya zaten şimdi ben kafam takılmıştı yani. Bu adam unu bulabilir, bu adam şekeri bulabilir, bu adam yumurtayı zaten bulmuş. Yumurtadan yola çıkmış. Bu adam bu milföy hamurunu nereden buldu? Ay aşkım milföy hamuru yapılıyor ya zaten. Biz Ta o zamanlarda da rahip yapabiliyor muymuş? Var mıymış? Neyse ya. Neyse biz mesela biz dedi Mimar Sinan mıydı? Süleymaniye Camisi'nde yumurta akı kullandı. Mesela bizim yumurtanın sarıları nereye gitti? Bir soru daha kafamda. Aşkım bizimkiler de menemende falan kullanmıştı. Ya muhtemelen. Sen ne yapıyorsun şu anda? Sarısını ayırıyorum. Bazı tariflerde 5 yumurta sarısı diyor. Biz sadece 3 tane yapacağız. Umarım. 3 tane. Hayır. Bu tarifte de 3. Birisi de 3 yapmış. Tamam. Biz yumurtanın beyazını bu arada şey yapıyoruz. Biz de rahipler gibi biz her yerde kullanıyoruz. Elin yandı. Yumurta sarısı sür. Oran kırıldı, sür. Buran çatladı, sür. Ayağını incittin. Yumurtanın beyazını sür. Biz de böyle yapıyoruz yani. Şimdi yumurtanın bunu sarısını da ayrı kullanacağız. kullanacakmışız. Bir tane de kullanacağız. Yani. Yoksa karısı da rahibi dövmüştür yani o bir tane yumurtayı ne yaptın diye. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Kadınlar tarihin en derin, en tozlu sayfalarında bile aynı erkeklere karşı. Hep bir zorbalık, hep bir zorbalık. Bir şey söyleyeceğim. Şu limon kabuğunu gördüm ve diyecektim bunu atayım. Bu ne ya bu kabuk çöpe atayım. Şekilli şükürlü kestik oraya koyduk anlamadım. Aşkım. Neyse şimdi tencere getireceğim bir tane. Tencere alalım bir tane. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Sizlerle büyüyeceğiz. Sizlerle büyüyeceğiz ben bundan eminim. Ben bundan eminim. Sizleri seviyoruz. Tamam ben şimdi ocağa geçiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Tık. Su. İçine atıyorum. Ocağın altına yak. Ama çok merak ediyorum sen. Ne? Dünyanın en iyi tatlısı Belem turtasını. Ne olacak sen sen ne anladın? Ne bileyim ben. Bu ne olacak şimdi? Bu ne hale gelmiş olacak? Var mı kıvamı? Çözülecek işte. Limon mu? Yani kaynayacak. 1-2 dakikada kaynayacak öyle. Şeker çözüldü mesela şu an. Bakayım. Böyle 1-2 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra yani kapatacağız sonra altını. Tamam. Şimdi krema kısmına bana iletebilir misin? Ben ikinci bir tenceremde hemen krema kısmını yapayım arkadaşlar. Zamandan tasarruf. Zamandan tasarruf edemem ama itibardan tasarruf ederim. Pardon, özür dilerim. Zamandan tasarruf ederim ama itibardan tasarruf asla etmem. Bu da benim hayat felsefem arkadaşlar. İkinci bir tenceremizi çıkarıyoruz. Tenceremizin temiz olduğuna çok dikkat ediyoruz. Bakın temiz. We are clean. Sen ne yapıyorsun sen? Ne? Sen ne yapıyorsun orada? Krema yapacağız şimdi. Bu 250 milimlik sütümüzü ve 2 yemek kaşığı unumuzu da koyacağız tencerenin içine. Bunları topaklanmasın diye Bol bol karıştıracağız. bol bol karıştıracağız. O şekilde krema yapacağız. Ben o zaman hemen şeyimi yakıyorum. Yakıyorum. Gelene Roma'yı, gidene kınayı, sana Portekiz'i yakarım. Evet, sütümüzü koyuyoruz. Son damlasına kadar. Bunu koyalım. Sonra hemen şu kadar şöyle serpip. Çırpça geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar bol bol çırpacağız arkadaşlar. Şu rahip böyle yapmış. Bol bol çırpmış bunu arkadaşlar. Aşkım ellerin yanar öyle bebeğim. Bir tutaklarla ver onu bebeğim. Rahipler görse seni şu anda şok. Rahipler şu an seni görsün şok. Bir şey söyleyeceğim. Videolarda süzüyorlardı tencereyi, tamam mı? Süzmeye ne gerek var? İçinden al, limon kabuğuyla tarçın al. Süzgeçle süzüyorlardı. Şeyle birleştirmek için mi? Tamam aynen ama yani içinde şu an tarçın ve limon kabuğu var ya.
tarçın ve limon kabuğunu diyorum videolarda insanlar süzüyordu böyle. Süzmeye ne gerek var diyorum. Zaten yani kaşıkla da alırsın, anladın mı? Doğru, anladım. Şu an anladım seni. Neyse aşkım. bunlar biraz serinlesin. Krema da oldu. Biz hamur kısmına geçelim. Hadi. Hamurda ne yapıyoruz? Şimdi hamur kısmını yapalım. Hamur kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben yapıyorum tabii ki de. Şimdi sen şöyle alıyorsun, tamam Hı mı? hı. Açıyorum bunları. Uzunlamasını birazcık uzatıyorsun. Çok az. Uzaması gerekiyor arkadaşlar bunu. Rahip Efendimiz. Çok bastırıyorsun ama hamuru mahvediyorsun. Ama uzamıyor bir türlü aşkım. Böyle bunu yavaş yavaş kırmadan narin narin uzatacağız arkadaşlar. Şimdi uzattık ya, tamam. Şimdi uzattık ya arkadaşlar. İncelttik. İncelttik. Şu şekilde. Zaten kurumuş bizimkiler dışarıda kalmaktan da. Şu şekilde dolayacağız arkadaşlar. Ya benim tersime geldiği için Selin yapıyor. Normalde bu sürpriz benim ona yapacağım sürprizde. Her şeyi ben hazırladım. Sürprizi mi kaldı daha? Değil mi? Her şeyi hazırlayıp tamam He, sürpriz. o sürpriz Tolga'nın olsun. Şöyle parçalara bölüyorsunuz. Dediğim gibi bizim hamur mahvolmuş bir durumda. Olur mu? Meçhul. Ay, İnsanlara ümitsizlik vermeyelim aşkım. İnsanlara ümitsizlik vermeyelim. Kuru olmuş. Olur bir şey olmaz, olur. Devam edelim. Neyse. Sonra ne yapıyoruz? Böyle kestik. Bu hamura böyle bastırıyorlar, tamam mı? Hı. Böyle. Bu hamurlara sen de yap. Tamam, ben de yapayım. Bu hamurlara böyle bastırıyorlar, tamam mı arkadaşlar? Neyse onların kabları var. Daha farklı kabları var. Bizim evde bu var. Bunlarla yapacağız. Şöyle bunları kaba yerleştireceğiz. Şöyle oturt ortasına. Şöyle yerleştirmeye çalışacağız. Elimizde. Komple yukarıya doğru da gelecek mi şu şekilde aşkım? Aha. Gelecek de arkadaşlar. Komple yukarıya doğru gelmesi lazım bunların. Benden bir şey olmayın da. Böyle arkadaşlar. Bakın böyle oldu. Ya ben çok gördüm. Karıma da bunu tattırmak istedim, Belem turtasını. Yani tabii ki dışarıda da tartabilirsiniz ama yani evde yapılan her şey gerçekten çok daha lezzetli ve sağlıklı oluyor arkadaşlar. Çok daha lezzetli olmaz. Evde yapılan her şey çok daha lezzetli olmaz bence. Ya sağlıklı olabilir ama. Ruh hastası gibi davranma lütfen aşkım ya. Sağlıklı oluyor, iyi de oluyor yaparsan, neşeyle yaparsan, sevgiyle yaparsan. Sevgi kazanacak. Sevgi kazanacak. Dersen. Ben bunları yaptım ama ben içine sevgimi katmadım. Yani zaten belli olur. Selin'in yaptıkları hangileri, benim yaptıklarım hangilerim. Zaten şeyin sonunda belli olacak arkadaşlar. Videonun sonunda. Tabii siz bu arada boş durmayın. Videolarımızı izlemeye, bizi beğenmeye, videolarımızı beğenmeye, abone olmaya devam edin. Evet. Ama şu zahmete bakar mısın? Bak ne zahmetler çekiyor karım siz ve ben Sevmediği bir sizler şey için. yapıyor. Hiç sevmediği bir şey yapıyor. Hamur işi. Ama Belem turtası ya. Bu adam Portekiz'de yapmış bunu ya. Sen Portekiz'i yani Ronaldo'dan ibaret zannediyoruz Portekiz'i. Ortalıkta sü diye gezmeyi biliyoruz ama Belem turtası diye bir şeyleri daha var bu adamların arkadaşlar. Gerek yok. Böyle ki elinde oynayarak yerleştirirsin. Oynayarak. Oyun mu bu senin için bir aşkım? Şurada dünyanın en iyi tatlısını deniyoruz, yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Selim bunu oyun zannediyor ya. Daha kolay oluyor. Bu daha kolay en olur. başta buna yapsaydık. Keşke. Keşke. Biz bunu birazcık böyle oyalanarak yapıyoruz ki şerbeti soğutsun arkadaşlar. Aynen, tabii şerbetin soğuması önemli değil mi hayatım? Şerbetin soğuk olmasını tavsiye etmiş. O hani arasından yapan Azar İşten Rahip var ya. Bir yumurtanın sarısı yüzünden. Az daha yuva yıkılacak. Az daha yuvayı ısıtıyormuş ya. Ver bakayım. Az önceki bu bizim tarçınlı, limonlu, şekerli suyumuz. Bu biraz soğudu şimdi. Bunu biraz soğuttuk. Ve ne geliyor şimdi? Yumurtanın Uğruna sarısı. dünyanın en iyi tatlısının ortaya çıktığı yumurtanın sarısı geliyor arkadaşlar. Yavaşça alıyoruz. Şöyle üstümüze pıtlatmadan attık içine. Bunda. Ben bunu çırpmaya başlıyorum şimdi. Köpürdü. Bayağı bir köpürttüm. Hadi şimdi onu kıralım. Şekilli şükürlü kırsaydık ya aşkım. Sana mı geldi? Gerçekten. Lütfen ama.
Gördüğüm kadarıyla da krema dışında başka malzememiz kalmadı. Evet, Kremayı da kremamız buna vardı. katacağız, değil mi? Krema da mı bunun içine katılacaktı? Tabii. Tabii. Bakın kremamız puding gibi oldu böyle. Krema puding kıvamında olacak. Hadi getir bakalım. Yani buna Tolga öyle uygun gördü. Bence ben daha sıvık görmüştüm, biliyor musun? Yapanı. Yok yok, o şimdi sıvıklanacak, sen dur. Sen dur. Ya tamam, şeflerden falan, hep genelde şefler, çok iyi profesyonel insanlar yapıyor ya. Onlardan mı Herkes de araştırdın? görüyor ki, sanıyor ki herkes aynı şekilde yapabilecek. O yüzden bizim gibi insanlardan izleyince işin zorlu kısımlarını da görüyorsunuz. Evet. Çok da zor değil aslında da neyse. Karımı burada boşa çıkarmayacağım. Daha var mı? Aşkım o yenmez. Ay yenmez o. Şeker bile yok onun için. Vanilyamızı katalım hemen şimdi arkadaşlar. Sıra ondaydı. Hemen vanilyamı katıyorum. Onda değilse de artık onda. Yapacak hiçbir şeyim yok. Vanilya acaba şeyde miydi? Neredeydi? Ya muhtemelen şey kısmındaydı. Değildi. Vanilya. Ona bir tekrardan bakmak lazım. Yo yo, böyleydi. Böyleydi böyleydi. Yok yok böyle böyle. Portekiz halkı. Lütfen bizi hoş görün. Merak ettik canım. Sizi de seviyoruz şimdi yani. Allah var. Portekizliler. Eğer gidiyorsunuz orada yiyorsunuz, acaba bu adamlar hala kimseye tarifi vermedi, nasıl yapıyor diye düşünüyorsanız bir de Türklerden alın tarifi. Bir de Türklerden dinleyin. Şimdi bunu İçine koyacağız ama tam doldurmayacağız taşıracak kadar. Boşluk bırakarak. Şimdi doldur, ben sana sorayım. heyecanlı mıyız arkadaşlar? O zaman abone olun. Dur. Zaten köpük gidiyor şu anda aslında. Niye böyle köpüklü? Onlar hiç köpük değil de. Yumurtanın beyazı yok muydu acaba bu işin içerisinde? Beyaz kullanmak istersen. İkinci son kırdığın yumurtada beyaz var. Köpüğü ayırayım mı? Çok beyaz. Köpük oldu. O köpükten ayırıyorum şu anda arkadaşlar. Sen bunu ayırırken ben fırının önden ısıtılmış olması gerekiyor. Fırın ısıtayım. Tabii. Fırın her zaman, her yemekte genelde önden ısıtılıyor arkadaşlar. Tamam. Bu 250 derecelik fırında 15 dakikada pişmesi gerekiyor. 250 derecelik fırında 15 dakikada. Hadi bakalım. Ama işin garip tarafı ne biliyor musunuz? Güzel tarafı hatta. Çıkacak olan sonuç ne olursa olsun gerçeğinin tadını bilmediğimiz için bize göre olacak. Ya farklı bir bakış açısı eşiminki. Eşim genelde böyle farklı bakış açılarına sahip bir insan. Modern, gerçekçi modern bir insan. Siz felsefistler ne diyorsunuz bu tarz şeylere? Bilmiyorum, yorumlarda yazın. Hani gerçekçi modern. Bu köpüktü zaten arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten. Olmaya da bilir, bilmiyorum ama ben köpük olduğunu varsayaraktan şurada karımla aramızda onu romantik bakışmalara eşliğinde number diyerekten hep beynimin içinde çalıyor, biliyor musun o şarkı aşkım? Hiç ama çok gıcık bir şey bence. Çok gıcık bir şarkı ama çalıyor işte beynimin içinde. Evet. Tepsiye dizelim bunları. Şu tepsiye dizeceğiz şimdi bunları arkadaşlar. Sakin ilerlemekte fayda var. Başımıza bir iş gelsin istemiyorum. Biz bir keresinde böyle sütlü bir tatlı gördük YouTube'da. Deneyecektik. Ya buna çok benziyordu. Bu fırından önceki. Neyse biz onu denerken vanilya yerine yanlışlıkla kabartma tozu katmışız. Bir kabar. Sen bir kabar taş. Fırın mahvoldu. O süt şey çıkmadı fırından, kokusu. Çok uğraştık, çok çabaladık. Hikayenin sonundan ben bahsedeceğim. Fırın mahvolduğu için o fırın çöp oldu. Çöpe gitti yani. Fırınımız çöpe gitti arkadaşlar. Küçücük bir tatlı yüzünden, küçücük bir hata yüzünden fırınımız çöpe gitti. Fırın almak zorunda kaldık. Ama zaten dandik bir fırındı. İyi oldu yani. Yani Selin tabii çok sevindi. Selin tatlıların değil, fırının çöpe atılacak olmasına bayıldı. Ama yani vanilyayla kabartma tozunu sakın karıştırmayın. Özenle dizelim. 4 tane yok mu? 5 tane yok mu? Her biri bir köşeye, bir tane de ortaya girsin. Bir de o yüzden mesela biz ne olur ne olmaz diye artık altına tepsi koyuyoruz. Böyle şeyleri. Yaşadık. Taşsa da en azından tepsiye taşsın. Yani acısa da öldürmesin. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane daha alabilirim. Diğer tepsi boş kalır.
Diğer tepsi boş kalır. Kalsın mı sizce kalmasın mı? Bunu yorumlarda yazın. Belen tavaları nereye gidiyor? Bir dakika. Fırına gidiyor. Belen tava mı? Belen turtaları arkadaşlar. Belen tava Hatay'da. Belen turtaları. Sen videonun başından beri tamam diyorsun. Hayır, Belen turtası diyorum. Pasta bir dakika. Orijinal ismini de verelim arkadaşlar bunu size. Pastel de nata. Pastel de nata. Portekizliler böyle diyorlar. Biz Portekizliler böyle deriz, anlıyor musunuz? Lanet olası Pastel zenci boya kardeşler. oradan mı geliyor? Hı hı. Pastel boya. Sanmam. Hadi fırına gidiyoruz. Hadi fırına gidiyormuşuz. Ben pek yerimden oynamayacağım. O kendisi kalktığı devam ediyor. 250 derece fırına Belen turtaları. Pastelde nata. Şimdi natalarımızı çıkartmaya gidiyoruz. Wow. Şimdi soğumasını bekleyelim. Evet. Oldu. Evet, oldu. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Şu an tadını çok merak ediyorum. Böyle ilk başta bu fırından çıkarken böyle yukarı kabarmış ya, o gitti. Hı hı. Bir oturdu. Şöyle. Nasıl? Ben de deneyeceğim ben. Çok lezzetli. Ben ondan mı deneyeyim neyden? Ben Yeni de al. ondan yenisini alayım. Çok güzel. Ulan Rahip sana helal olsun. Çok sıcak şu an Sana helal ama. olsun Rahip. Bunu kesinlikle evinizde denemelisiniz. Gerçekten dedikleri kadar var. Dünyanın en güzel tatlısı. Şu anda benim favorimde birinci sıraya geldi. Bir şey daha Net. söyleyeceğim. Şimdi bu 15 dakika 250 derecede 15 dakika diyordu ya. Öyle bir görüntü vardı ki biz olacağına inanmadık Hı. fırında. Hı. Ama gerçekten 15 dakikada oldu. Tabii fırından fırına göre değişebilir ama deneyin. Biz yaptıysak siz kesin yaparsınız. Hmm. Portekiz bizden, evet, ben Portekiz'e şu anda puan vermek Puan istiyorum verelim. tatlı konusunda. Benim puanım kesinlikle 10 üzerinden 10. Yıldızlı 10 hem de. Hı hı. Yıldızlı 10 veriyorum Portekiz'e. Hemen şuraya bir Portekiz bayrakları, Ronaldo falan insin. Onları istiyorum. Şöyle bir oturmadan en az 5 tane yerim. Net. Net 5 tane yerim. Kendine güvenen varsa da kapışmaya hazırım. Hadi. Buradan herkese Belen tartında herkesi kapışmaya davet ediyorum. O yüzden kapışma tarihini kaçırmamak için Sonra siz de ne yapıyorsunuz? Bizi takip ediyorsunuz. Bize abone oluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Esenlikle kalın.